İsim neydi? Berkay. Boy kaç Berkay? 1.93. Ben sana şöyle mi bakacağım şimdi? Buralı mısın Berkay? Çok buralı değil gibisin. Ankara'da. Buradan böyle adam çok zor çıkar. Bir soru soracağım. Sağlığına, giyimine, tarzına, kıyafetine dikkat eder misin? Güzel giyinmeli yani bir insan yani. Çünkü herkesin tarzı farklı, giyimi kuşamı. Vücudunda en beğendiğin organın neresi? Burnum. Şimdi insanda da göz var, saç var, burun var, aynı zamanda kalp de var. Halbuki en kıymet verilmesi gereken organ hangisinin olması lazım? Kalp olması lazım yani. Neden? Bu kalp manen Allah'la irtibat kurmanı sağlıyor. İnancın var mı bu arada? Ciddi misin? Evet. Elinde yaratıcının Allah olmadığına dair bir delilin var mı? Yok. Normal şartlarda elinde bir delilin olmadığı bir şeye inanmazken neden delilsiz bir şeye inanıyorsun? O da bende kalsın. Yani Cidden mesela normalde bir hakim veya savcı delilsiz bir davaya bakmaz. Mesela benim neden Allah'a inandığıma dair bir delilim var yani. Senin neden Allah'a inanmadığına dair bir delilin var mı? şey olarak nasıl söyleyeyim abi, hani bir delilim yok. Ama hakim delilsiz, savcı delilsiz davaya bakmaz. Mesela önce benim Allah'a neden inandığıma dair bir delilim var. Şöyle kainata bakıyorum. Bütün kainat potansiyel olarak atom tarlasından oluşuyor değil mi? Burnun atomlardan mı oluşmuştur? Evet. Kulakların atomdan mı oluşmuştur? Evet. Bütün bedenin atomlardan oluştuğu gibi güneş, galaksiler ve gezegenler dahi neden oluşmuştur? Atomlardan oluşmuştur. Bunu bize kim söylüyor? Kainatın potansiyel olarak atom tarlası olduğunu fizik söylüyor. Şimdi bu atomlarda ilim var mı? Yani şey olarak yok. Kuvvet var mı? Var. Atomda kuvvet olur mu? Bir kere atomlar cansız. Cansız mahluktan kuvvetin olma ihtimali var mı? Kendi kendisine hareket edebilme ihtimali var mı? Ya burada insaf ve vicdanla arkadaş olarak dinleyebilirsin beni. İnanmak zorunda değilsin ya. Sadece muhabbet olarak konuşuyoruz ya. Öyle düşün. Şimdi cansız atomlar canlı varlıkları oluşturabilir mi? Hayır. Oluşturamazlar. Şimdi ben tohumu ekiyorum. Toprak potansiyel olarak neden oluşmuş? Atomlardan. Tohum atomlardan. Su atomlardan. Şimdi tohuma bakıyorum. Tohum kainata, yeryüzüne çıkıyor. Bir fizik fabrikası var mı? Bir kimya fabrikası, bir biyoloji fabrikası var mı? Yok. Bir renk fabrikası mevcut mu? Yok. Şimdi ama bakıyorum atomlar cansız, ilim sahibi değil, kuvvet sahibi değil, kudret sahibi değil. Kendi kendine çıkıp bana elma olup ağacı vermek ihtimali mevcut değil. Çünkü altında fizik, kimya, biyoloji, renk fabrikası mevcut değil. Şimdi ondan bana elma çıkıyor. Şimdi elmaya bakıyorum. Elma da atomlardan oluşmuş ama kırmızı renkli. Kıpkırmızı. Alıyorum ve ısırıyorum. Ağzımda bir barkod varmış gibi barkod bana diyor ki bu elmadır diyor. Ekşidir. Ama dilim de potansiyel olarak atomlardan oluşuyor. Çok garip değil mi? Daha sonra elmayı yiyorum. Elmayı yedikten hemen sonra midem onu sindiriyor mu? Şimdi onun yeryüzüne çıkabilmesi için öncelikle ne lazım? Güneş lazım. Güneş toprağı tanımaz bilmez. Tohumu tanımaz bilmez. Atomlar birbirini tanımaz bilmez. Güneşin çekilmesi lazım ki bulutlar gelsin ve şimşek çaksın, yağmur oluşsun ve su meydana gelsin. Neden? Çünkü su olmadan hayat devam edebilmez. Şimdi o zaman öyle bir zat olmak zorunda ki bu zat elmayı bilmek zorunda. Yağmuru bilmek zorunda. Güneşi bilmek zorunda. Geceyi bilmek zorunda. Gündüzü bilmek zorunda. İnsanı bilmek zorunda. İnsandaki mideyi bilmek zorunda. Toprağı bilmek zorunda. Tohumu bilmek zorunda. Renkleri bilmek zorunda. Yani kısaca bütün kainatı ne yapmak zorunda? Bilmek zorunda. İşte biz bu zata Allah diyoruz. Hepsi bir varsayım yani. Şimdi varsayım olabilmesi için senin onu çürütmen lazım. Şu sebeplerden dolayı bu varsayımdır demen lazım ki ben de diyeyim ki evet Berkay doğru söylüyor, ben Berkay'a inanayım. Var mı elinde böyle bir delil? Ya bir şey olarak yani şu an biraz heyecan falan yaptım, o yüzden hani tam konuşamıyorum yani. Mesela şimdi sana 20.000 kelimelik bir lugat verilse ve bu lugata lugatta olmayan bir kelime eklenmen istense, yeni kelimeyi ekleyebilmek için ilk önce ne yapman lazım? Bütün lugatı ezberleyebilmen lazım. Peki 20.000 değil de 7 milyar kelimelik bir lugat verilse ve bu lugata her gün 350.000 tane de yeni kelime eklemen istense, bunu yapabilir misin? 350.000. Tabii ki hayır. Aynen bunun gibi. İnsan çeşidi de bir lugattır. Her bir insanı bir kelimeye benzettiğimizde şu anda bu lugatın 7 milyar kelimesi var. İnsan lugatının bir kelimesi olan her bir insan birbirine hiç benziyor mu? Hayır. Ve her gün bu lugata 350.000 tane yeni kelime ekleniyor. Acaba bu lugatın tesadüfen vücut bulması ve bu lugata her gün yeni kelimelerin eklenmesi hem de tesadüfen eklenmesi mümkün müdür? Mesela ben bir ikiz gördüğüm zaman, sen de bir ikiz gördüğün zaman ne yapıyoruz? Şaşırıyoruz. Şöyle bir düşünelim. İki yüzü birbirine benzetmek mi zor, yoksa milyarlarca yüzü birbirine benzetmemek mi? Her mahluka farklı bir suret verilmesi ve o mahlukun kendi ferdine benzemesi ispat eder ki bir yaratıcı olmak zorundadır. İşte biz bu yaratıcıya Allah diyoruz.
Anne karnında bir bebek 3 tane karanlık evre geçiriyor. Bunu Kur'an bize 1400 yıl önceden söylüyor. Mesela Big Bang'i Kur'an bize 1400 yıl önceden söylüyor. Bizim inandığımız peygamber okuma yazma bilmiyor. Bundan 1400 yıl önce bir zat okuma yazma bilmeyecek ve bize bunların 1400 yıl sonrasından haber verecek. Yani 3 karanlık evreden geçirildiği bugün son belki 100 yılda ortaya çıkıyor. Büyük bir patlamanın neticesinde kainatın ayrıldığı belki son 100 yılda ortaya çıkıyor. Mesela biz demiri gökten indirdik diyor ayet. 1400 yıl öncesinden bana bir kitap getir ve biz demiri gökten indirdik desin ve 1400 yıl sonra bilim adamları demirin yerden değil de gökten indirildiğini bana söylesin. Bu kitap hak mıdır değil midir? Yani şu anda Ben delilsiz davaya bakmıyorum. Mesela birisi bana dese ki senin baban şu kadınla gördük. Ben derim ki elinizde fotoğraf var mı? Veya elinizde bir video var mı derim, değil mi? Mantıksal olarak. Neden? Çünkü ben babama itimat edip güveniyorum. Bana delil sunmaları lazım ki ben söylediklerine inanayım. Eğer sen sunamıyorsan, benim sunduğum deliller sana aklen mantıklı geliyorsa ve sen bunları kabul etmiyorsan vicdanen ve kalben ve aklen çökmüşsün demektir. öyleyse öyledir abi şey olarak. Mantıksız mı geliyor söylediğin? Yani bana mantıksız geliyor abi yani. 1500 yıl önce demirin gökten indirildiğini sana söyleyen bir zat var. Anne karnında çocuğu 3 karanlık evrede yarattık diyor. Bugün tıp diyor ki evet 3 karanlık evrede yaratılmıştır. Bunlar nasıl mantıksız gelir sana? Hangileri mantıksız geldi mesela? Abi genel olarak hani biraz araştırma falan yaptım. Neden hani 4 tane kitap var. Hepsi de birbirinden farklı şey. Neden değiştirildi? Aynen. Ya da hani Kur'an-ı Kerim neden değiştirilmesi? Söyleyeceğim sana. Neden 4 tane kitap? Neden bir tane değil falan hani bir sürü. Şimdi sana söyleyeceğim. Bunların cevapları çok basit. Öncelikle şunu söyleyeyim. Mevsimlere göre kıyafetler değişir mi? Evet. Asırlara göre yaşam şekilleri ve tarzları değişir mi? İnsanın değişir. Şimdi bundan atıyorum 3000 sene, 4000 sene, 5000 sene evvel bir insana tesettür emri gelmiş olsa idi. Öyle bir çağda insanlar üzerlerine giyebilecekleri kıyafet dahi bulamazlarken nasıl tesettüre girecekler? Bir misal örnek veriyorum. Demek ki nasıl ki mevsimlere göre kıyafet değişir, asırlara göre de Allah'ın yarattığı şeriatlar değişebilir. Doğru abi. Yani şu olarak yani yani şu olarak haklısın abi. Yani şu anda biraz konuşamadım ben. Biraz heyecan falan yaptım kendi içimde. İnsan inandığı bir şeyin heyecanını yapmaz ya. İnandığı şeyleri çatır 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 söyler, ispat eder. Abi öyle bir anda Tıp bu kadar gelişmiş değil, teknoloji bu kadar gelişmiş değil ve bunun gibi yüzlerce daha mucize ben önüne sunsam şehadet getirir misin, getirmez mi? getirmem abi. Benim delillerime güvenmen lazım. Niye güveneyim abi? Çünkü söylediğim deliller 1400 yıl öncesinden 1400 yıl sonrasına ışık tutuyor ve elimde bunların ispatları mevcut. Ve söylediklerim sana mantıklı geliyor. Bir delille sunulsa hani gerçekten de olsa ben yine inanmam. Allah haşa estağfurullah gelse dese ki ben Allah'ım ve sana bütün kainatı yarattığını gösterse sen yine inanmayacak mısın? Yine inanmam yani. Şu an ben hiçbir şeye inanmıyorum. İnancım olsa Hristiyanlık bana mantıklı gelir. O zaman ateist misin? Aynen. 1. Ben Hristiyanlığı çökerttim. Evet abi. 2. Ateizmi de çökerttim. Evet. 3. Elinde bir delil kaldı. Allah'a inanmak zorundasın. Bence var abi ya. Tamam. Yormayayım seni. Bir sarılabilir miyim sana?